sosyalist bir insandı ve desteklemediler çünkü neden? Din adamlarının o şekilde aynı şekilde kalır. Vesaire belirli kişiler Karl Marx'a karşıydılar. Belirli katkılarla belirli bazilikası demek istemiyorlar. Konstantin bunu başlatıyor yaptırtmaya ve Konstantin bazilikası Konstantin'in öldüğünden saray. Zaten o bazilika mesela Konstantin buraya geldiği zaman da insanlar görünce de hayran kalıyorlardı. Kaiser yani hijyene çok önem veririz diye bana dağılmış şekilde. Hemen bu tarafa döndüğü herkes giremiyordu. Sırf belirlenmeleri diyebiliriz buna. Hadi bakalım. Haldun'la gezelim, devam edelim. Taraflarda ısıtıp arka tarafa doğru büyük bir alanda düşünün. Bunun her tarafında onun sıcaklığı dumanı yukarı gidiyor. Restoran aşamasında ama bayağı bir kat. Evet dostlar. İmparator hamamındayız. Yani imparatorların Kaiser biliyorsunuz. Almancası Kaiser, Türkçesi imparator, kral, imparator diyebiliriz buna. Şimdi onların hamamındayız diyelim. Biliyorsunuz soğuk olan yer vardı. Böyle duşlarını yaptıkları soğuk olan havuzlar vardı, orta havuzlar vardı ve şu tarafta da sıcak havuz diyebiliriz buna. Çünkü niye sıcak havuz diyoruz? Çünkü genellikle biliyorsunuz o zamanlar Romalılar hijyenine çok dikkat ediyorlardı. Hijyeni çok önem veriyorlardı Romalılar. Romalılar için her zaman şuydu. Biz Romalılar her zaman temiz insanlarız. Yani hijyene çok önem veririz diye etrafa öyle yayılmıştı diyebiliriz. Ve bu gördüğünüz şimdi arkadaşlar hamam, o zamanın hamamı, imparator hamamı komple büyük bir alana dağılmış şekilde. Hemen bu tarafa döndüğümüzde zaten oradan saraydan gelmiştik. Dediğim gibi saraydan geldiğimiz zaman büyük bir bahçesinden sonra direkt karşısına imparator hamamı, kral hamamı diyebiliriz. Buraya da tabii herkes giremiyordu. Sırf belirli kişiler girebiliyordu. Şimdi yavaş yavaş hamamın alt tarafına doğru gideceğiz. Nasıl büyük, yani nasıl ısıttılar, nasıl yaptılar? Yani yeraltı tünelleri diyebiliriz buna. Hadi bakalım. Haldun'la gezelim, devam ediyor arkadaşlar. Burada da ısıtma alanları, buralarda hazırlıklar, kazanlarla, ateşlerle ısıtıyorlar. Kiler bölümü diyelim biz buna. Bu taraflarda ısıtıp arka tarafa doğru veriyorlar sıcaklığı. Yani bu bir kiler. Burada hazırlığı yapıyorlarmış. Bu şekilde hamamı ısıtmaya çalışıyorlar. Yani bu bölümde. Bu büyük bir alanda düşünün. Bunun her tarafında neredeyse böyle yeraltı
kilerleri, tünelleri bulunmaktaymış. Anlattığım şekilde arkadaşlar, işte kilerler görüyorsunuz şu tarafta, bu şekilde tutuyorlarmış. Kazanlar da işte diyelim duvarların arasından olan ufak geçitler diyelim. Oradan da ısıları dağıtıyorlarmış. İşte şöyle gördüğünüz duvar açacağız yine. Oradan daha iyi anlayabilirsiniz. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Burada yani bu alanlarda ısıtıyorlar. Ondan sonra yukarı doğru veriyorlar. Yağmurlu borulardan böyle. Bu şekilde buralardan yukarı doğru ısılar gidiyor diyebiliriz. Bu bahçenin altı, yani hamamın altı arkadaşlar. Buralarda dediğimiz gibi ısıtıyorlar. Ufak kanallarla yukarı doğru sıcaklığı veriyorlarmış. Evet, şimdi yukarı doğru bir çıkalım. Bakın görüyorsunuz burada yine ufak kanallar. Ufak kanallar buralardan yukarı doğru buharlar çıktığı zaman otomatikman havuzları ısıtıyormuş. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar, burası da ne kadar dar. Buralarda ateş yakıldığını düşündüğünüz zaman yani sıcaklığı burada üretmeye çalışıyorlar ve ufak kanallardan yukarı doğru gidiyor. Şu şekilde işte her tarafta ufak kanallar var. Belirli yerlerde onun sıcaklığı, dumanı yukarı gidiyor ve ısıtıyor. Yer altının da hamamının gizemi bu şekilde. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Tabi hala restoran aşamasında ama bayağı bir katletmişler diyebiliriz. Bu restoran aşamasını düşünebilirsek bu nereden baksanız 2000-3000 senelik bir mağazadan bahsediyoruz. O kadar geçmiş bir tarihe şu an gidiyoruz arkadaşlar. Evet, Haldun'la gezelim devam ediyor. Takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Aynı sanki bir labirentteyim. Bu hamam, terme hamam, imparatorlar için, krallar için yapılmış olan hamam arkadaşlar, altı neredeyse tam bir labirent. Oradan giriyor, oradan çıkıyor, labirent gibi her tarafı doldurmuşlar, yani yeraltı tünelleri yapmışlar. Yani büyük bir çalışma, büyük bir azim. Ne kadar önem verdiklerini, kralların şatavatlı hayatlarına ne kadar önem verdikleri ve Roma halkının ne kadar titiz olduğu, temizliğe önem verdiğini buradan anlayabiliyoruz arkadaşlar. Arena'ya doğru gidiyoruz. Trier'deki Arena'ya. Konstantin'in yaptırdığı şaheser, yani Romalıların yaptırdığı şaheser eserlerden bir tanesine daha gidiyoruz. Antik Arena. Biberlerini gösterdiği gladyatörlerin ve işte savaşçıların burada kuvvetini, er meydanı derler ya, işte tam buraya doğru gidiyoruz, oraya ilerliyoruz ve arenanın ortasına doğru
giriyoruz diyebiliriz. Daha geldik de böyle baktığınız zaman da burada gördüğünüz gibi böyle yerlerde gladiatörler hazırlanıyor, bekletiliyor ya da aslan ya da vesaire. Ondan sonra el meydanına doğru çıkıyorlar. Bu gördüğünüz yer bu şekilde. Yani diyebiliriz. Tabii şimdi buralar kapatılmış. Gördüğünüz gibi kapatmışlar. Normalde dostlar buralar, bu kapılar açıktı. Buradan giriş yapıyorlar arenaya. Ondan sonra burada da savaşıyorlar. Kazanan yaşıyor. Kaybeden maalesef hayatını ödüyor. İşte böyle bir... Bunlar tabii kapatılmış. Normalde burası açık diyebiliriz. Yer altından. Yani bu baktığımız zaman böyle bir yeraltı var. Biliyorsunuz, evet dostlar, gladyatör oyunlarında genellikle gladyatörler zengin kişilerin ya esirleri oluyorlardı ya köleleri. Onları alıp eğitiyorlardı gladyatör okullarında. Ondan sonra bu arenaya getirip burada hünerlerini, yani benim askerim, benim adamım, benim gladyatörüm deyip burada hünerlerini göstermesini istiyorlardı. Tabii zenginler aralarında iddia oyunları vesaire vesaire. Bunu filmlerden de biliyorsunuzdur. Gladiator filminden de biliyorsunuzdur. Orada nasıl, ne hünerlerini gösterdiklerini, nasıl, ne şartlarda yaşadıklarını bazı filmlerde zaten gösteriyorlar. Gladiatörler buraya geldiği zaman tabii kral, imparator da yerini alıyor. Halk da etrafında şöyle bir etrafta duruyor. Etrafta öyle durduğu zaman da halk her gelen gladyatörü, tanıdıkları gladyatörleri alkışlıyorlar, bağırıyorlar. İşte geldi, o bize, yani o gösterecek hünerini. Tabii nasıl taraftar diyelim artık. Herkesin bir taraftarı oluyordu o esnada. Gladyatörler bu kapılardaki yerlerde genellikle bekliyorlardı sıralarını ya da alt tünellerde de yerler vardı. Oraya da gidelim, göstereyim hemen. Mesela şöyle bir alan. Düşünün, bütün gladyatörler burada sıralarını bekliyorlar çıkmak için. Tabii sahipleri de yukarıda onların hünerlerini göstermesini istiyorlar çünkü çok para veriyorlar o zamanlar. Bakıyorlar onlara. Bunlar genellikle dediğimiz gibi genellikle köleler ya da belirli kişiler, yani sporla ilgilenen kuvvetli, puzzle'lı gladyatörler. Tabii bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Bir de hayvanlar olayı vardı. Yani hayvanlar da belirli. Aslanlar vesaire. Onlar da insanlara saldırıyorlar. Onlar da gladyatörler demeyelim. Tabii gladyatörlerle savaşanlar da oluyor. Yani, ölüm kalım savaşı verenler de oluyor hayvanlarla. Ama genellikle bu hayvanların, yani aslanların, yırtıcı hayvanların insanlarla karşılaştırıldığı olayda genellikle bunlar ya o zamanki dönemde bunlar Romalılar biliyorsunuz. Romalılar başlarda Hristiyanlara karşıydı. Hristiyanlara yem olarak kullanıyorlardı. İnsanları biraz eğlendirmek için. Ondan sonra en son zamana doğru gladyatörler çıkmaya başlıyor sahaya. Tabii herkesin tuttuğu da nasıl bir herhangi bir kişi bir takım tutuyor ya da futbol takımı tutuyor. Aynı o zamanlarda insanları eğlendirmek için gladyatörleri kullanıyorlardı. Bu zenginler, bu imparatorlar, bu krallar. Demiştim duvar kapalı diye, demek ki normalde açık orası ama şimdi ölmüşler. Kapalıydı, bunu bilemem. İşte oradan bu şekilde yollar, gladyatörler hazırlanıyor. Böyle de hazırlıklarını yapıyorlar.
Buradan da şöyle düşünebiliriz. At arabalarıyla gladiatörler geliyor ya da atlarla buradan çıkıp ondan sonra arenaya gidiyorlar. Ondan sonra hünerlerini gösteriyorlar. Burada da seyirciler oturuyor. Birbirler halk. Arenaya hoş geldiniz. Dostlar, şunu şöyle diyebiliriz. Arkadaşlar, alt tarafta olan büyük yerde merdivenlerden indiğiniz zaman, deminden inmiştim. Oradası arkadaşlar gladyatör okuluymuş. Yani gladyatör okulu. Gladyatörler orada eğitimlerini alıyorlar. Tabii bazıları gladyatör falan olmak istiyor. Halkın gözünde büyük bir adam olmak istiyor. Orada eğitimlerini alıyorlar ve sonra hünerlerini arkadaşlar bu arenada gösteriyorlar. Öyle söyleyelim biz buna daha iyi. Evet sevgili dostlar. Trier'den çekimimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı yani Haldun'la Gezelim'e abone olmayı, takip etmeyi, beğeni butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. İnşallah başka gezilerimizde görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşürüz. Bay bay.